Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere değişik bir orkide saksısı kullandım. Onu neden kullandığımı neden kullandığımı anlatacağım ve ne işe yaradığını anlatacağım. Artı nasıl orkidelerimizi alacağımızı, geçireceğimizi ve artı orkidedeki sünger değişimini daha önce göstermiştim ama yine göstereyim. Orkidedeki süngeri alma işini anlatacağım ve bir de hangi toprak çeşitleri kullandığımı anlatacağım. Buyurun. Kullanacağımız bu şekilde derin bir kap olması lazım. Çünkü derin kaplı orkidelerin kökleri hem rahat büyüyor, dibe doğru rahat geliyor. Bir de kap mika kap. Aslında bu orkide kabı değil. Yani bu saklama kabı. Saklama kabını aldım bu şekilde. Altını ve yanlardan küçük delikler açtım. Neden bunu tercih ettim? Hemen göstereyim bir tane size. Neden bunu tercih ettim? Çünkü bakın ne kadar dekoratif duruyor. Hem içindeki toprağı çok net bir şekilde, kökünü net bir şekilde gösteriyor. Net bir şekilde gösterdiğinden dolayı da harika bir şey alıyor, görüntü oluyor. Artı gayet sağlam ve stabil duruyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Bakın böyle koyayım şeyi. Evet. Şimdi hemen başlayalım orkidemizin kökünü temizlemeye, ayıklamaya. Bakın bu şekilde. Bakın orkidelerin kökünü çıkartmak için veyahut da diğer saksıların, eğer bir çiçeğinizin saksını değiştiriyorsanız saksını çıkartmak için şöyle yanlarına hafif küçük baskılar şeklinde yaparsanız rahatlıkla çıkartacaksınız. Bakın bu şekilde de kökleri zaten hemen süngerden dolayı süngerden bak görüyor musunuz? Sünger. Bakın orada. Bu sünger burada durduğu müddetçe kesinlikle orkideleriniz bir şekilde bozulacaktır. Çünkü bu süngere çok ciddi kimyasal yüklüyorlar. Çok ciddi hormon yüklüyorlar. O yüzden bir müddet bu şekilde tutuyor. Bakın görüyor musunuz? Nerede? Bakın. Bir müddet böyle güzel bir şekilde tutuyor. Ama ondan sonra orkidelerinizi çürütmeye, kötü yapmaya başlıyor. Aslında bu şu çubuklarını da alayım. Çok güzel bir orkide. Bunu 1-2 ay önce aldım yani. Saksı almayı düşünüyordum zaten. Şöyle indireyim de görün. Dediğim gibi hormon verdiklerinden dolayı kökler hızlı ve çabuk büyüyor. Ama aynı şekilde çabuk bir şekilde de kökleri gidiyor. Bakın. Şuradaki renkleri görüyor musunuz? Bu renkler de aslında çok hormon, çok gübre verildiğini gösteriyor yani. Yani kökleri içi geçmiş yani aslında. Evet, şunu şöyle koyalım. Ne yapacağız? Dibine biraz şey koyacağız. Burada taşı koyacağız. Drenaj olması için. Suyu güzel akıtması için koyacağız. Şöyle koyayım. Sonra şöyle gözüküyor mu? Evet, şu an gözüküyor. Hindistan ceviziyle normal şeyi karıştırıyorum. Doğru gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Hindistan cevizi şeyi de karıştırıyorum. Toprağıyla ortaya toprağı karıştırıyorum. Biraz da dibine şey yapayım. Dur bakalım. Olacak mı?
bazı orkideler var, bazı firmalar çok aşırı hormon yüklüyor. Biraz raf ömrünü uzatmak için yapıyorlar. Raf ömrünü uzatmak için yapıyorlar. Biraz da daha güzel gözüksün kısa vadede ve satışı çabuk olsun diye düşünüyorlar. O yüzden çok ciddi hormon yüklüyorlar. Sizin de yapmanız gereken orkidenize güzel müdahalesini yapıp şöyle koyayım içine. İyice alsın suyunu. Üstünde çünkü vereceğim yani suyu. Evet. Şöyle şey yapalım. Şöyle üstüne dökelim. Evet. Kökü biraz suyunu alsın. Şöyle dursun. Evet, çok güzel. Birazdan nasıl gözüktüğünü göreceksiniz. Yani değişik şeyler denemek lazım orkidelerle alakalı. Hep aynı kalıpta, aynı saksıda, aynı şeylerde tutmamak lazım. Yani orkidelerin zaten köklerinin şey olması lazım. Güneşi kesinlikle görmesi lazım. Saksılardan o güzel gözüken saksılarda, güzel gözüküyor dediğimiz yani şu saksılardan kurtulmak lazım. Çünkü karanlık. İçinde kökü güneş görmüyor. Ama bu şekilde hem dekoratif güzel bir görüntü olmuş oluyor. Hem de orkidelerinizin kökü güneşi görmüş oluyor yani. O yüzden ben böyle tercih ediyorum yani. Bu köklerden çünkü içleri geçmiş. Bazıları çürüyecek muhtemelen. Bakacağız yani kontrol edeceğiz. Ama ne kadar çürüse de yani belki 1-2 ay sonra 3 ay sonra falan tekrar yeni kökler, çok güzel kökler çıkartacak. Bunu da hazırladım. Bunu alacağım. Şöyle göstereyim şeyinde. Bunu alacağım yani. Şu an güzel gidiyor bu da. Sıkıntı yok. Biraz kökler suyu alsın. Suladıktan sonra bunu direkt hemen pencere kenarına koymayın. Bakın şöyle yer alayım. Şöyle bir şeyin içerisinde biraz bekletin. Suyunu iyice süssün. Bak bunu öyle yapıyorum ben yani şunu. Belki görüyor musunuz? Bunu o şekilde yapıyorum. İyice suyunu süzüyor. Suyunu süzdükten sonra çok rahatlıkla camın kenarına veyahut da istediğiniz bir yere çok rahatlıkla yerleştirebilirsiniz, koyabilirsiniz. Şöyle biraz daha suyun içerisinde dursun bu. Evet. Görüyorsunuz. Hatta böyle yaparken ara sıra şu şekilde de sulayabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Şöyle yapınız. Dipten alın. Şu şekilde hop. Sağ soldan. Hem orkide bununla daha çok nemli kalıyor çünkü diplerde kuruma daha yavaş oluyor. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Orkidelerinizle ve ailenizle birlikte mutlu kalın.